Bak, bu hareketi yapan YouTuber oluyor arkadaşlar. Bunu yapmıyorsanız olmuyorsunuz. O yüzden lütfen netler misin falan. Aseton. Hani hazır maske yerine estetik uyan. Evet. Normal insan saçı gibi artık. Bunu kesinlikle alın, tamam mı? Gelin görün ki işte anasının kızı. Taram, bitenler. Çok başka bir deyişle çöpler diyeceğim çünkü gerçekten bayağıdır biriktiriyorum arkadaşlar. Artık çöp eve dönüşmeden şu videoyu bir çekeyim dedim. YouTube'da çok fazlaca gördünüz ama benim kanalımda 3 yılı aşkın süredir yani video çektiğim şu kanalda daha önce görmediğiniz bir içerik olacak. Bunu çekmeye uzun zaman önce karar verdim ve dediğim gibi biriktiriyordum artık. Bugün de artık dedim ki şunları bir çekeyim de atayım yahu. Yazık yani, yerde kaplıyor biliyor musunuz? O yüzden geldik işte buradayız. Ürünlerin birçoğu Türkiye'de olabilecek ürünler de olabilir. Sanırım evet birkaç tanesi. Ama genelleme yapacak olursam İtalya'da yaşayan Türklerin de işine çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışına taşındığınızda ilk yaptığınız şey şu oluyor. Ya Türkiye'deyken şu markanın şusunu kullanıyordum ama burada ne kullanacağım? İşte o yüzden ben birazcık da böyle hani İtalya'da yaşayan Türkleri düşünerek bu videoyu çekmek istedim. Bir de dediğim gibi klasik bir video. Artık YouTube yaptığıma göre bende de olmalı. İlk hangisiyle başlamamı isterseniz bilmiyorum ama ben son zamanlarda çok memnun kalıp üst üste kaldığım bir ürünle başlamak istiyorum. Aslında bu ürünü ilk kullandığımda sizinle birlikte vlog çekiyorduk. Belki hatırlayanlar o yüzden olacaktır. Şöyle bir tane ürün var. Bu Licha'nın makyaj temizleme suyu arkadaşlar. Bunun üzerine ben bayağı bir hani bunun farklılarını aldım. Böyle kapakları değişik, pembesi falan filan var. Onlardan falan aldım, denedim. En çok bunu beğendim. O yüzden bunu göstermek istedim. Arkadaşlar bu Licha'nın Aqua Micellar yani Micellar Water aslında. Ve ben daha önce bunun yerine neyi kullanıyordum? Garnier'in bir tane ürünü vardı. Onu kullanıyordum. Bayağı bir sizinle konuşmuştuk. Ben artık markalarımı değiştirmeye çalışıyorum falan diye. Orayı çok deşmeyeceğim. Kısacası şöyle söyleyeyim. O günden sonra ben bayağı bir marka arayışına girdim ve birçok şey kullanmaya başladım. Değişik, farklı. Bu da onlardan bir tanesi ve memnun kaldıklarım arasındaydı. O yüzden kesinlikle size göstermek istiyordum. Çok güzel bir ürün. Makyajı çıkartırken benim en çok dikkat ettiğim şey cildimi yakmasın. Hani pamağa döküyorsunuz ve onu sonuçta direkt olarak yüzünüze hani sürüyorsunuz. Ben yüzümü yakmasın istiyordum. En önemlisi de göz makyajımı çıkartırken böyle bir artık onun verdiği bir gazlamış. Sadece şuralara bile değdirsem böyle bir gözlerimi yakıyordu. Gözlerim için ayrı bir şey kullanmıyorum. Onu da ben bununla hallediyorum. Bu gayet hiçbir sıkıntı olmadan bütün makyajımı tamamen çıkartmama yardımcı oluyor. Bir de ben şey sevmiyorum. Hani biliyorum ikili temizlik deniyor ama yani hani yağı çözer. Bu olayı ben de biliyorum ama yağlı bir temizleyici sevmediğim için eğer yağlı bir bir dakika. Eğer yağlı bir temizleyici aramıyorsanız, evet. Eğer yağlı bir temizleyici aramıyorsanız ve hani o Garnier'i kullanıyorsanız anlayacaksınızdır beni. Aynı onun aslında bıraktığı tonda bir şey bırakıyor cildinizde. Fresh kalıyorsunuz ve bütün makyajınızı çok rahat çıkartıyor. Bir daha aldım, kullandım. İkinci olarak çok memnun kaldığım bir yüz temizleme köpüğü göstermek istiyorum. Bu yüz temizleme köpüğünü Türkiye'de bulamayabilirsiniz. Bilmiyorum var mı ama ben ilk burada denedim arkadaşlar. Bunun özelliği yani benim için en önemli, neden bu kadar seviyorum? Antibakteriyel olması. Şurada zaten antibakteriyel diye yazıyor. Bu yüzden çok rahat kullanıyordum. Fresh bir şey. Yüzünüzü kullandığınızda kurutmuyor. Benim cildim karışık bir cilt. Yani yer yağlı olduğu için aslında ben bazen gerçekten cildimi kurutan şeylerle yüzümü temizlemeyi sonra nemlendirici sürmeyi tercih ediyorum. Evet, o şekilde kullandığım ürünler de var ama bu daha günlük. Hani daha yüzümün nasıl diyeyim, yıkadıktan sonra o kuruluğunu istemediğim zamanlarda kullandığım bir ürün. Daha az bu anlamlarda yüzünüzü kurutan diyebilirim. Ama çok derinlemesine temizleyen, antibakteriyel olması da zaten harika bir durum olduğu için bunu da defalarca alıp kullandım. Şimdi gelelim başka bir şeye. Bu Türkiye'de de var. Bionike diye bir tane ürün. Bionike markası Made in Italy ama dediğim gibi Türkiye'de de çok fazla kullananlar da var. Hatta ben ilk bu ürünü araştırırken Türkçe yorumlardan bulmuştum. Orada hani çok tavsiye ediliyordu. O şekilde almaya karar vermiştim. Şöyle bir Bionike'ın toniği arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Galiba
Biraz bu bende kurumaya sebep oldu. Karışık bir cildiniz varsa bu konularda çok zorlanabiliyorsunuz. Yani bir ürünü %100 öneriyorum diyemem ama bitirdiğime göre galiba beğenmişim herhalde diye düşünüyorum. Ama tabii ki sonrasında tonik değişikliği yaptım. Çünkü toniklerde bir şeyi beğensem de çok üst üste almak yerine daha etkili başka bir şey varsa onu bulayım diye öyle bir amacındayım. Eğer bu bitenlerin ikincisini, üçüncüsünü çekersem de şu anki kullandığım toniği de size göstermiş olurum. Bundaki problem şuydu benim için. Biraz fazla kimyasal var içerisinde. Zaten Bionike'ın içeriği genelde böyle olduğu için ya çok beğeniliyor hani çok güzel etki etti, çok iyi kimyasallar kullanılmış diye, ya da benim gibi daha doğal seviyorsanız biraz fazla bulunabiliyor. Ben beğendim ama dediğim gibi daha doğal içeriklerde bu etkiyi gösteren başka bir şey bulursam ona devam ederim diye düşünüyorum. Şöyle bir Bionike'ın, eğer sizin de benim gibi gözenekleriniz, sıkılaşmaya ihtiyacınız varsa böyle bir şey kullanabilirsiniz. Beğendiğim bir üründü. Sonra şunu çok aciliyetten, o an çok ihtiyacım vardı ve marketteydim. Marketten nemlendirici aldım. Çok yaptığım bir şey değildi ama yüz nemlendiricisi genelde araştırıp aldığım bir şey. Ama o anda gerçekten nemlendiriciye ihtiyacım vardı ve şöyle bir şey almıştım Venüs'ün. Bunu bir nasıl diyeyim, eleştiri için aslında bu videoya ekledim bu ürünü arkadaşlar. Venüs'ün aqua bazlı, yani su bazlı nemlendiricisi. Bu aynı zamanda yüzünüze baz olarak da, yani makyaj öncesi de kullanılabilen bir ürünmüş. Bendeki etkisi şöyle oldu. Ben bitirmedim arkadaşlar bunu. Kokusu falan çok güzel. Bir problem yok. Gerçekten hani su bazlı olması da benim zaten yüz nemlendiricisinde en çok sevdiğim şey. Ama nasıl bir durum oldu? Ben bunu düzenli olarak kullanmaya devam ettim. Madem aldım kullanayım dedim. Sonrasında şuralarda böyle küçük küçük sanki yağ bezeleri oluşturdu gibi geldi bana. Yani ben bu ürüne yoruyorum. Çünkü o zaman tek kullandığım yeni şey buydu. O yüzden de beğenmedim. Çöpe gidecek diye düşündüm. Sonuçta kullanıp bitirmek istemedim haklı olarak. Ama çöpe gitmeden size böyle bir ufak eleştirisini yapmak istedim. Ne ayarda diye sorarsanız sanırım Venüs Nivea gibi, yani marka şeyi olarak o ayarda bir yerde, Venüs İtalya'da. Aslında kaliteli ama benim cildime hiç iyi olmadı diyebilirim size. Şimdi gerçekten çok sevdiğim ve geldim geleli yıllardır kullandığım bir ürüne geldik. Şöyle bir maske arkadaşlar. Bunu size daha önce de göstermiştim vlogların birinde. Bu maskeleri ben seviyorum arkadaşlar. Yani hani hazır maske yerine bunları alıp kendim yüzümde şekil vermeyi seviyorum. Çünkü bazen tüm yüze yapmıyorum. Sadece mesela burun, yani şu T bölgesine yapıyorum bazen. Bazen de tüm yüzüme yapıyorum. O yüzden bu şekilde olması benim hoşuma gidiyor tüm maskelerdense. Bu maskenin özelliği arkadaşlar, karbon var içinde. Aloe vera var, zaten yazıyor. Şu şekilde bir maske. Yaptıktan sonra bir 20-25 dakika kurumasını bekliyorsunuz. Ben genelde duştan sonra yapıyorum. Sürekli yaptığım bir maske değildi. 3 haftaya bir, 2 haftaya bir yapıyordum eskiden. Ama bitiyor. Yani 6 ay ömrü var ama zaten 6 ay öncesinde biten bir maske. Çok memnun kaldım. OXY Estetique'nin bir ürünü arkadaşlar. Önerir miyim? Öneririm. Çünkü ben defalarca aldığım için önerebilirim diye düşünüyorum. Ben bu videoyu çekeceğim falan diye bekletirken belki de 2-3 paket bundan bitti bu arada. Onu da söyleyeyim size. Gerçekten kullandığım bir ürün. Şimdi başka bir şeye geçtik. Diyeceksiniz ki yani gerçekten bir şey anlatacağım diyeceksiniz ki, derken anlatmadan önce benim beynim daha önde gidiyor konuşmamla. O yüzden galiba cümleler karışıyor. Baştan dönüyorum ve anlatıyorum. İtalya'ya ilk geldiğimde şöyle bir şey oldu. Oje ve hani sonuçta aseton, yani mükemmel bir ikili, ayrılamaz bir ikili. O yüzden eğer tırnağınızda oje varsa direkt asetonun derdine düşüyorsunuz. Valize de koymamıştım yani. Onu kim taşıyacak diye düşünmüştüm. Oradan alırım diye düşündüm. Geldim, hemen aseton almam lazım. Yani bazı şeyler çok acil oluyor ve şey diye düşünüyorsun. Aseton her yerde asetondur yani. Hani aseton dediğinde bilirler diye düşünüyorsun. Ama burada aseton değil de aslında bu leva smalto diye geçiyor. Leva smalto arkadaşlar. Yani smalto bu ojenin adı oluyor. Oje çıkarıcı. Evet. Türkçesiyle oje çıkarıcı oluyor. Ben tabii aseton diye gittiğimde bana şey dedi. Aseton. Ben de dedim ki yani işte oje çıkartmak için, hani Fabio da bana yardımcı oluyor ama hiçbir bilgisi yok aseton, oje falan. Sonra bana şey dedi, 2 türlü oje çıkarıcı var. Asetonlu ve asetonsuz. Ben dedim ki asetonsuz oje çıkarıcı nasıl oluyor? Yani o oje oradan aseton olmadan nasıl çıkıyor? Meğersem öyle de bir ürün varmış arkadaşlar. Evet, aseton olmadan da oje çıkarıcı üretebiliyorlarmış. Yalnız asetonlusu daha güçlü oluyormuş. Mesela kırmızı oje için falan öneriyorlarmış diyebilirim. Ama ben her türlü oje için asetonlu kullanıyorum. O yüzden size şöyle göstereyim. Wine'ın bir ürünü. Bütün üzerinde con acetone yazan şöyle
Onlar alabilirsiniz. Onlar bizim Türkiye'de kullandıklarımızdan arkadaşlar. Netledin mi? Evet, onlar bizim Türkiye'de kullandıklarımızdan Kon Açeton'un yazanı alabilirsiniz dediğim gibi. Ben mesela şu an elimde Vine'ım var ama birçok markanın yine bu şekilde yazanını aldım. Asetonsuz yazan hiçbir şey yaramıyor. Almayın. Yani gerçekten çok zor oluyor. Onu size söyleyeyim. İşte başka bir ülkeye gittiğinizde kafa şöyle çalışıyor giderken ama nasıl olsa orada da aynıdır falan diye bazı şeyler farklı olabiliyor. Eğer siz şu an İtalya'daysanız ve bu videoyu izliyorsanız size faydam olduysa mutlu olurum diye düşünüyorum. Şimdi çok sevdiğim bir ürün var. Benim saçlarımı kurtardı. Saçlarımın yandığı videoyu aranızda kaç kişi izledi ve sonrasındaki değişimi nasıl buldunuz? Bana mutlaka yorumlara yazın. Merak ediyorum çünkü hepsi bu ürün sayesinde oldu diyebilirim. Gerçekten bu ürüne çok bağlıyorum ben işe. Neden? Çünkü bu ürün hayatıma girdikten sonra artık moralim birazcık düzelmeye başlamıştı. Yavaş yavaş şunu gördüm. Saçlarım normale dönüyor. Normal insan saçı gibi artık falan diye böyle bir mutlu olmuştum. Arkadaşlar bu bir keratin maskesi. Keratin maskelerinin yani birçok önerilen keratin maskesi var tabii ki. Türkiye'de bir tane keratin maskesi vardı. O çok meşhurdu. Burada meşhur olanı bu. Yani eğer İtalya'da saçınız yandıysa bir keratin maskesi alacaksanız şunu alabilirsiniz. Repair Mask diye geçiyor arkadaşlar. Ben bundan 3 tane kutu bitirdim o zamanlar galiba. Sonrasındaysa arada bir yapıyordum. Şu an mesela 1,5 ayda bir falan yaptığım bir maske. Çok sık sık yapmıyorum artık çünkü yanık falan kalmadı. Saçları da kısacık kestik hatırlıyorsanız. Artık yanık falan kalmadı ama ben arada keratinle desteklemeyi seviyorum. Bu kutu da yine bitti. Yenisini daha sipariş etmedim. Etmem gerekiyor kesinlikle. Şöyle bir Repair Mask Alarma'nın arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bunu kesinlikle alın, tamam mı? Bana teşekkür edeceksiniz. Eğer alırsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Şimdi geldik saçtan devam ediyorum. Başka bir saç ürünüme. Gerçekten bu ürünü de çok seviyorum. Defalarca kullandım. Bende şöyle bir şey var. İlk saçlarım yanmadan önce hiç açma spreyleri falan var ya, onlardan kullanmıyordum. Saçlarım yandıktan sonra saçlarımı tarakla açamadığımı fark ettiğim için bir şeyler arayışına girdim ama o spreyleri de sevmiyorum. İçerisinde kimyasallar falan var diye. Ekstra da bir zarar da istemiyorum saçıma. Öyle olunca aklıma bitkisel yağlar geldi. Türkiye'deyken Otacı'nın bitkisel yağları vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Onlardan birkaç kere kullanmıştım. Ama böyle saç açmak için değil, ışıltı falan olsun, daha sağlıklı görünsün diye kullanmıştım. Aynı şekilde saç açıcı etkisi de tabii ki vardı. Yani rahat taramanız anlamında. Sonra öyle olunca aklıma bu geldi. Türkiye'deki muadili yani Otacı diyebilirim. Burada Omya diye bir tane markanın böyle bir yağı var arkadaşlar. Lütfen netle. Tamam. Şu hareket, bak bu hareketi yapan şey oluyor. YouTuber oluyor arkadaşlar. Bunu yapmıyorsanız olmuyorsunuz. O yüzden lütfen netler misin falan derken yapayım sizin için. Tamam. Yani gerçekten güzel bir yağ arkadaşlar. Sürekli zaten söylüyorum size bunu kullanıyorum diye. Yalnız şöyle bir şey var. Diplerine kullanmıyorum. Çünkü diplerine kullandığımda muazzam bir saç yağlandırıyor. Gerçekten yani diyelim ki duş aldınız ve yattınız, sabah uyanın, dipler yağlı yağlı oluyor. Ben o yüzden ne yapıyorum? Şöyle uçlara böyle topladıktan sonra pıt 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 ya da daha tam kurutmadan önce hafif şöyle uçlara, tamam bitti. Hiçbir şekilde diplere değdirmemeye çalışıyorum. Aklınızda olsun. Ben de bu tarz ürünleri tercih ediyorum. Saçımın değerini yandıktan sonra anladığım için saç konusunda biraz titizim. Şimdi bitenlerin son ürününe geçiyorum arkadaşlar. O da bir krem. Evet, bir kremle kapatacağım. Şurası hafif soyulmuş, düşüp duruyor. Leo Crema'nın bir vücut kremi kendisi. Aslında ben bu kremin daha önce yani Nivea'nınkini kullanıyordum. Markalarımı değiştirmeden önce. Onun ikamesi olarak almıştım. Çok memnun kalmadım arkadaşlar. Leo Crema'nın şöyle bir kremi. Hatta o kadar memnun kalmadım ki yani şu an böyle dibinde hatta var biraz. Çok aşırı yağlı oluyor. Yani hani çok eğer gerçekten nemlensin, çok yağlı istiyorum krem diyenler için güzel ama ben genelde krem sürdükten 1-2 dakika sonra emilsin ve artık beni rahatsız etmesin, krem hissetmeyeyim, öyle bir insanım. Bu beni biraz o yüzden rahatsız etti diyebilirim. Ama o Nivea'nın ikamesi olabilecek bir şey. Onu da söyleyeyim açıkçası. Şu an henüz hali hazırda çok aşırı beğendiğim dediğim bir krem de bulamadım, vücut kremi. Onu da dipnot olarak düşeyim. Evet, artık bunlar çöpe gidebilir. Şu an çok rahatladım. Böyle bunları çöpe atınca çok mutlu olacağım. Evden böyle koca bir şey kalkmış gitmiş. Sanki kamyonlar dolusu böyle çöp varmış gibi hissettiriyordu beni. Bu videoyu aslında aradan çıksın diye çektim gerçekten. Daha fazla bir şeyler biriktirip çekmek istiyordum. Ama gelin görün ki işte anasının kızı böyle evde çöp tutamıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Atacağız gidecek artık bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka yorumlara bana yorum bırakın. Eğer mesela bunların
videoların arasından ya da siz de İtalya'da yaşıyorsanız İpek şunu dene dediğiniz ya da Türkiye'de de olabilir ama İtalya'da olduğunu bildiğiniz bir marka varsa İpek bak şu da iyi falan gibi bana not olarak düşebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone oldunuz mu diye hatırlatmama gerek var mı acaba ya? Bence yok artık. Siz olmuşsunuzdur diye düşünüyorum ben. Yani hepiniz tatlış insanlarsınız. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.